Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çökertme kebabı tarifi vereceğim. Tarifimde kullanılan malzemeleri açıklama kısmına miktarlarıyla beraber yazarım. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Çökertme kebabımızın yapımına başlayabiliriz. İlk olarak etimizi jülyen keserek işe başlıyoruz. Kebabımız genellikle antrikottan yapılıyor. Tabi elinizde hangi et varsa onu da değerlendirebilirsiniz. Bütün etlerimizi jülyen bir şekilde keselim arkadaşlar. Bütün etlerimizi doğradıktan sonra şöyle karabiber gezdiriyorum üzerine. Ve bir miktarda sıvı yağ koyuyorum. Bunu güzelce harmanlayacağım arkadaşlar. Şöyle etimi yumuşatmak amacım burada. Biraz harmanladıktan sonra şimdi bu şekliyle buzdolabında 2 saat dinlendireceğim. Kapaklı bir şeyle de dinlendirebilirsiniz. Üzerine streç film de çekebilirsiniz. Etlerimiz sonrasında patateslerimizi de kibrit patates olarak keseceğiz. Öncelikle şöyle patateslerimizi bir aparat varsa aparat yardımıyla yoksa bu şekilde ince ince kesip kibrit patates haline getirebiliriz. Şöyle üst üste koyup arkadaşlar daha pratik olur. Bütün patateslerimizi bu şekilde keselim arkadaşlar. Bir de bunları şöyle buzlu bir suya koyacağız. Nişastasını salması için soğuk bir suda bekleteceğiz. Buzlu su olması şart değil, soğuk bir su olması şart. Varsa buz ilave edin içerisine. Bütün patateslerimizi keselim ve suyun içerisine koyalım. Bütün patateslerimi kestim. Buzlu suyun içerisine aldım. 1 saat buzlu suyun içerisinde bırakacağım. Nişastasının çıkmasını bekleyeceğim. Bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 küçük diş sarımsak koydum. Bunları güzelce kavuracağım arkadaşlar. Domates sosumuzu hazırlayacağız kebabımızın. Bu sosu domatesten ya da salçadan hazırlayabilirsiniz. Ben çok azıcık domates salçası koyup geri kalanını domates sosu koyarak yapacağım. Dediğim gibi sizler isterseniz sadece salçadan domates salçası ve biber salçası karışık bir şekilde de bu sosu hazırlayabilirsiniz. Salçamızı güzelce kavuralım. Salçam kavrulduktan sonra şöyle domates sosumu ekliyorum. Domates sosuma biraz tuz, biraz şeker ekliyorum. Şeker ekşiliğini almak için arkadaşlar. Şöyle yine baharat ekleyeceğim. Bu baharatları açıklama kısmına yazacağım miktarlarıyla birlikte. Sizler de damak tadınıza uygun baharatları sosunuzun içerisine katabilirsiniz. Eğer domatesten yapıyorsanız sosunuzu buna su eklemenize gerek yok. Fakat salçadan yapıyorsanız salçayı kavurduktan sonra üzerine bir miktar sıcak su koyup kısık ateşte sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Şimdi ocağımı kısağa alıyorum ve kısık ateşte sosumu pişiriyorum arkadaşlar. Domates sosum hazır arkadaşlar. Bakın şöyle suyunu biraz da olsun çekmiş kıvamda olacak. Şimdi altını kapatacağım ve içerisine biraz kekik koyacağım. İşlemim tamam. Sosumuz hazır. Patateslerimi süzdüm ve bir süzgece aldım. Böylelikle suyunu biraz daha süzdürmüş oldum. Şimdi bunları bir torşona ya da kağıt havluya koyup kurulayacağız arkadaşlar. Su bırakmayacağız. Güzelce suyunu aldığımız patateslerimizi kızartmaya geçebiliriz. Patateslerimi biraz tuzladım arkadaşlar. Şimdi kızartmak için koyuyorum. Çok çabuk kızarıyorlar. O yüzden dikkatli olalım. Kızaran patateslerimizi şöyle kenara alıyorum. Etlerle devam edeceğim. Etlerimi de şöyle tavaya koyacağım. 4-5 dakika kadar pişireceğim arkadaşlar. Fazla uzun pişirmeyeceğim. Etleri başka bir şekilde de pişirebilirsiniz. Yani yine bir tavaya koyup mühürleyip daha sonrasında biraz sıcak su ekleyip kapağını kapatıp suyunu çekene kadar da pişirebilirsiniz. Bu şekilde de pişirebilirsiniz. Varsa biraz tereyağı koyabilirsiniz. Biraz da etlerime tuz ekleyeceğim.
Burada sadece karabiber attık. İstediğiniz baharatı etinize atabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve son olarak etlerimiz de hazır. Hemen hızlıca sarımsaklı yoğurdumu da hazırlayacağım. Sarımsağımı ezdim. Yoğurdumun içerisine koyuyorum. Biraz da yoğurduma azıcık tuz attım. Bu şekilde pürüzsüz hale getiriyorum. Sarımsakla da harmanlamış olacağım. Yoğurt sosumuz da bu kadar. Artık tabağımızı hazırlamaya geçebiliriz. Sıra geldi tabaklamaya. Tabağımın en alt kısmına kızarttığım patateslerimi koydum. Şöyle yoğurt sosumdan etrafından dolandırıyorum, sarımsaklı yoğurttan. Daha sonra yapmış olduğum domates sosumdan ekliyorum. İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Bu arada ben çekim için bir miktarını yaptım. Yarı malzemelerle yaptım. Geri kalanını çekim sonrasında pişireceğim arkadaşlar. Etimizi de koyalım son olarak. Hatta şöyle etimizin üzerine de biraz sos koyabiliriz. Ve kebabımız hazır. Akşama ne pişirsem diye düşünenler için çok güzel bir alternatif. Çok lezzetli bir yemek. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.